MSFil'e hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek M1, M2, M3 ve M4 MacBook Air modellerini sırasıyla karşılaştıracağız. Apple'ın MacBook Air serisi M1 çipin çıkışıyla birlikte adeta bir devrim yaşadı. Peki M4'e kadar gelen süreçte neler değişti? Bugün M1, M2, M3 ve M4 MacBook Air modellerini performans, pil ömrü, tasarım, fiyat ve gerçek kullanım deneyimi açısından masaya yatırıyoruz. Ayrıca bir editör gözüyle Adobe uygulamalarındaki farkları ve Apple ekosisteminin avantajları hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak tasarım ve fiziksel özellikler konusuna değinelim. Şu anda önümde görmüş olduğunuz tüm MacBook Air modelleri %100 geri dönüştürülmüş alüminyum kasa ile bizleri karşılıyor. Dış tasarım açısından da M1'in M2, M3 ve M4'e kıyasla ciddi bir farkı mevcut. Zaten şu anda da görmüş olduğunuz gibi M1 MacBook Air'in Apple logosu diğerlerine kıyasla birazcık daha küçük. Ayrıca kasa oranı M2, M3 ve M4'e göre birazcık daha küçük kalıyor. Bunun da sebebini ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Onun haricinde de ekran tarafında da ciddi farklar mevcut. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafında duran M4 MacBook Air'in ekranın üst tarafında bir adet çentik yer alıyor. Fakat M1 MacBook Air'in üst tarafında hiçbir şekilde çentik yok. Ancak bu şu demek değil ki M1 MacBook Air'in ekranı daha geniş. Hayır. Kesinlikle M2, M3 ve M4'ün ekranı M1'e göre daha geniş. Çünkü M2'den itibaren Apple MacBook serisinin ekran boyutlarını inç fark etmeksizin genişletti. Yani bu da şu demek oluyor. Gördüğünüz gibi ekranın dış taraflarında ufak ufak siyahlıklar mevcut. Fakat M4 MacBook Air'in ekranın dış tarafındaki siyahlıklar daha ufak bir şekilde tutulmuş. Yani ekran oranı kesinlikle 13 inç olmasına rağmen M4'ün, M2'nin ve M3'ün daha geniş. Ayrıca klavye tarafında da çok ufak bir değişiklik var. Şu anda görmüş olduğunuz M1 modelinin F tuşları diğer serilerden daha küçük. O farkı da şu şekilde göstereyim hemen. Görmüş olduğunuz gibi M4'ün, M3'ün ve M2'nin F tuşları M1'e göre çok daha büyük. Yani normal klavyedeki tuş boyutunda yapılmış. Ben açıkçası aralarında bununla ilgili hiçbir artıyı görmüyorum. Fakat Touch ID tuşu M2 serisinden itibaren daha da büyük bir şekilde klavyeye eklenmiş. Yani bunun okuma kısmında herhangi bir değişiklik yarattığını söyleyemeyeceğim. Çünkü hepsinde parmak izim girili ve M1'e parmak izimi tuttuğum saniyede diğer bilgisayarlarda açılıyor. Yani oradaki tuşun küçük olması aslında sizin hiçbir işinize yaramıyor. Sadece daha büyük bir tuşa basıyorsunuz. Bunun haricinde Touch ID'nin büyük olmasının hiçbir avantajı yok. Şu anda önümde görmüş olduğunuz tüm MacBook Air modellerinde fan yok. Yalnızca fan Pro serisinde yer alıyor. Bu da şöyle bir dezavantaj. Örneğin bir render aldığınız zaman bilgisayarınız ısınabiliyor. M2 ile M3 arasında çok ufak bir derece farkı var. Yani buradaki derece 1 derece gibi düşünebilirsiniz. Ancak M4 M1'e göre %20 daha az ısınıyor. Fan olmamasıyla birlikte bu cihazların hepsi sessiz bir şekilde çalışıyor. Bu da aslında çok güzel bir avantaj. Tüm MacBook Air modellerinde M2 serisinden itibaren kasanın birazcık daha büyümesine rağmen M2, M3 ve M4 de 1.24 kilogram ağırlığında. Yani çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Tek elinizle istediğiniz hareketleri falan yapabilirsiniz. Renk konusunda da şöyle farklar var. M1 geleneksel gümüş, uzay grisi ve altın renkleriyle gelirken M2 ve M3 modelleri ek olarak gece yarısı ve uzay ışığı renkleriyle geliyor. Ancak buradan bazı renkler ayrılıyor. Yani M1'de olan ufak tefek renkler M2 ve M3'te yok. M4'e de renk konusunda şu anda elimizde bulunan gök mavisi rengi ekleniyor. Yani anlayacağınız üzere M1'den M4'e tasarım konusunda çok fazla köklü bir değişiklik yok. Ama renk seçenekleri ve ekran çerçevesindeki incelme gerçekten dikkat çekici. Ayrıca tasarım kısmında cihazın bağlantı noktalarıyla ilgili de çok ufak bir değişiklik mevcut. M1 MacBook Air modelinde yalnızca 2 adet Type-C girişi bulunuyor. Bu Type-C girişiyle de bilgisayarınızı şarj ediyorsunuz. Diğerine de istediğiniz bağlantıyı yapabiliyorsunuz. Ancak M2 modelinden itibaren Type-C girişine harici bir adet MagSafe kablo bizlere geliyor. Şarjınızı MagSafe kablo üzerinden yapıyorsunuz ve bu çok güzel bir avantaj. Çünkü M1 MacBook Air'da Type-C kabloyu taktığınız için ufak bir darbede, yani kolunuzun kabloya çarpması veya farklı birisinin kabloya ayağa takılması gibi durumlarda bilgisayarınız direkt olarak düşebilir. Ancak MagSafe'de öyle bir şey yok ve MagSafe hassas bir şekilde üzerine dokundurulduğu zaman direkt olarak üzerinden çıkıyor. Bu arada MagSafe eski MacBook modellerinde vardı. Intel işlemcili olanlardan bahsediyorum. Fakat Apple bir süre sonra bunu kaldırdı ve yalnızca Type-C'ye geçti. Ondan sonra kullanıcılar tarafından çok fazla eleştirildi. Özellikle bilgisayar düşmesi gibi hasar yaşayan kullanıcılar Apple'a karşı biraz sitem etti. Apple da kullanıcıların geri dönüşünü olumlu bularak MagSafe'i tekrardan M2 serisinden itibaren kullanmaya devam ediyor. Bu da tasarım kısmından güzel bir artı. Şimdi tasarım tarafını bir kenara bırakalım ve benim özellikle hayran olduğum MacBook'ların performans tarafına değinelim. M1 MacBook Air Geekbench'te tek çekirdekte 2346 puan almış. Çok çekirdekte yapılan testte ise 8355 puan almış.
almış. M2'de de ufak bir artış gözlemleniyor ve M2 tek çekirdekte 2588 puan alırken çok çekirdekte ise 9689 puan almış. M3'te yapılan testlere görüldüğü üzere performans gerçekten bir hayli artmış. M3 yapılan tek çekirdekli testte 3142 puan almayı başarabilmiş. Çok çekirdekli testte ise 12039 puan almış. Yani burada M1 M2 ile arasında gerçekten çok devasa bir fark var. M4 ise bildiğiniz gibi aralarındaki en yeni model ve yani olması gerektiği gibi burada da bir puan artışı mevcut. M4 tek çekirdekte 3763 puan almış. Çok çekirdekte ise 14694 puan almış. AI performansında da en üst düzey başarıyı M4 MacBook Air göstermiş. Sonuç olarak aralarındaki şu anda en güçlü bilgisayar M4 MacBook Air. Ancak fiyat farkında çok ilginç bir durum var. Fiyat farkına da ilerleyen dakikalarda değineceğim. Yani anlayacağınız üzere her bilgisayar arasında ciddi bir performans artışı var. Özellikle M1 ile M4'ün arasına baktığımız zaman Apple'ın uzun soluklu bir çalışma gerçekleştirdiği ve her zaman olduğu gibi üzerine koyarak ilerlediği kesin, net ve belli. M1 ile M4'ü GPU tarafından karşılaştıracak olursak M4 M1'e göre %60 daha hızlı render süreleri sunuyor. M4 özellikle video render ve AI işlemlerinde M1'e kıyasla 2 kat daha hızlı. Ancak M2 ve M3 günlük kullanımda hatta yine render tarafında da gayet işinizi görecek. Fakat sizler için saniyeler bile önemliyse M4 Air hayatınızı kurtaracaktır. Evet, şimdi de pil ömrü ve ısınma tarafından birazcık bahsedeyim. M1 sizlere günlük normal kullanımda 12 saate kadar bir pil ömrü sunuyor. M2, M3 ve M4 de 18 saate kadar kullanım sunuyor. Fakat burada tabii ki kullanımınıza bağlı olarak bu süreler değişebilir. Yani ağır programlar kullanıyorsanız burada Apple'ın belirtmiş olduğu sürelerden birazcık daha azını bekleyebilirsiniz. Çünkü bilgisayarı ağır işlemlere soktuğunuz zaman ve zorladığınız zaman buradaki pil ömrü birazcık daha düşüşe geçiyor. Yani atıyorum 18 saat değil de 10 saat gibi bir kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Isınma tarafında da evet, her bilgisayar ısınıyor. Yani bunu şöyle düşünün. M1 en fazla ısınan bilgisayar, M2 M1'e göre daha az, M3'te M2'ye göre daha az, M4'te hepsine göre daha az. Ancak ısınma tarafında hepsi hemen hemen aynı sürelerde toparlıyor ta ki M1'e kadar. M1'in kasası birazcık daha farklı olduğu için M1 ısınmalara karşı birazcık daha değişik reaksiyonlar gösterebiliyor. Yani fan olmaması çok fazla bir problem değil. Ama yoğun işlemlerde M1'in çok fazla performans düşüşüne maruz kaldığını kesinlikle söyleyebilirim. Şimdi kamera, mikrofon ve ses testi yapalım. İlk olarak M1'in kamerasını, mikrofonunu ve hoparlöründen nasıl bir ses çıkardığını görelim. Şu anda beni M1 MacBook Air'in kamerasından izliyorsunuz. Ayrıca mikrofon tarafında da verdiği ses performansı bu şekilde. Şimdi hoparlör testine geçelim. Evet, M1 MacBook Air'in kamera ve mikrofonu bu şekilde. Ben çok fazla açıkçası beğenmiyorum. Mikrofon tarafı evet gayet yeterli ve güzel, ancak kamera tarafında M1 MacBook Air maalesef yeterli değil. Şimdi hoparlör testi için bir tane müzik açıyorum. Şu anda ses seviyesi %1'de, yavaş yavaş arttırıyorum. M1 MacBook Air'in verdiği maksimum ses yüksekliği bu şekilde. Evet, şimdi M2 MacBook Air'dayız ve M2 MacBook Air'in kamerası kesinlikle M1'e göre çok daha gelişmiş ve çok daha iyi. Mikrofon olarak da siz zaten duyuyorsunuz. Şimdi hoparlör testine geçelim. Hoparlör testine geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. M1 MacBook Air'dan sonra Apple kasanın üst yüzeyinde, yani klavyenin sağ ve sol tarafında bulunan hoparlör ızgaralarını kaldırdı ve M2 modellerinden itibaren ekranın alt tarafına yerleştirdi. Bakalım bu durum ses seviyesini ne kadar etkiliyor? Evet, şimdi ses seviyesi %1'de ve yavaş yavaş arttırıyorum. Şu anda M2 MacBook Air'in ses seviyesi %100 seviyede ve bu şekilde çalıyor. Evet, beni şu anda M3 MacBook Air'in kamerasından görüyorsunuz ve aynı şekilde M3 MacBook Air'dan duyuyorsunuz. Yani gözle görüldüğü zaman M2'ye kıyasla çok fazla bir fark göremiyorum şu anda açıkçası. Ancak yorum tabii ki de sizlerin. Şimdi hoparlör testine geçelim. Şimdi tekrardan müziği başlatıyorum, yine %1 ses seviyesinde. Başlattım ve yavaş yavaş arttırıyorum. Şu anda ses %100 ses seviyesinde. Aralarında ne kadar fark var kesinlikle bilmiyorum. Ben de kurgu tarafında göreceğim. Şimdi M4 MacBook Air'e geçelim. Evet, bu da M4 MacBook Air'in kamerası. Fakat bunda şöyle bir özellik var. Şu anda test edemiyorum. Fakat kafanıza göre kamera sağa ve sola doğru dönebiliyor. Şu anda bunu gerçekleştiremiyorum. Sebebini bilmiyorum. M4 Air'in kamerasında ekstra böyle bir özellik var. Görüntü olarak da size bu şekilde bir kalite sunuyor. Mikrofonda zaten duyuyorsunuz. O zaman hoparlör testi yapalım. Evet, hoparlör testi için müziği açtım. Şu anda ses %1 ses seviyesinde, yavaş yavaş arttırıyorum. Ve şu anda ses en yüksek seviyede.
kulağımla duyduğum için söyleyebiliyorum. M4 Air ile M1 MacBook Air'in arasında çok ufak fark var fakat ikisi de ses konusunda bence en iyileri. M2 ve M3, M4 ile M1'e kıyasla birazcık daha düşük ses seviyesinde kalıyor. Ancak M4 ile M1 çok iyi, şu an kendimi duyamıyorum. Evet, hoparlör konusunda duymuş olduğunuz gibi M4 ile M1'in verdiği ses performansı bence M2 ile M3'e göre kesinlikle daha yüksek. M1 kesinlikle kasasının üst tarafındaki hoparlörler sayesinde bizlere daha fazla ses duyurabiliyorken M4'te hoparlör teknolojisinin tahmin ettiğim üzere gelişmesiyle birlikte bizlere daha yüksek sesler verebiliyor. Ancak M2 ile M3 bu iki cihaza karşı birazcık daha az ses veriyor. Çok önemli mi? Bence değil. Evet, şimdi birazcık da kendi yorumlarımdan ve Apple ekosisteminden bahsedeceğim. Burayı kesinlikle dinlemenizi öneriyorum. Şu anda karşımda duran tüm cihazlar, oyun oynamak istiyorsanız tam bir çöp. Çünkü Apple bilgisayarlarda gerçekten iyi bir oyun performansı elde edemiyorsunuz. Ancak bu bilgisayarları iş özelinde kullanacaksanız kesinlikle çok güzel cihazlar. Evet, ekosistem demişken birazcık da ekosistemden bahsedeyim. Özellikle iPhone, AirPods, Apple Watch ve farklı Apple ürünlerine sahipseniz bir MacBook'la kendinizi tamamlamanız gerekiyor. Örneğin telefonunuzdan gelen mesajları bilgisayarınızdan görüntüleyebilmek gibi çok basit şeyler var. Mesela telefonunuza gelen çağrıları direkt olarak bilgisayarınız üzerinden cevaplayabiliyorsunuz. Ya da bir AirPods sahibiyseniz bilgisayardan bir medya oynatılırken telefona döndüğünüz zaman kulaklığınız telefonunuza bağlanabiliyor. Bunların haricinde notlardan bir şey yazdığınız zaman direkt olarak bilgisayardan görüntüleyebiliyorsunuz. Telefonunuzdan kopyaladıklarınızı bilgisayarınıza, bilgisayardan kopyaladıklarınızı telefonunuza gibi aslında birçok detaylar var. Yani bir ekosistemin içerisine dahil olmak demek aslında tüm Apple cihazlarını yönetmek gibi bir şey. Çünkü bunların hepsi birbirini tamamlıyor. Mesela iPhone yansıtma özelliği, telefonunuz uzaktayken bile bilgisayarınızdan telefonunuzu kontrol etme gibi aslında size birçok avantaj sağlıyor. Mesela ben şu anda bir iPhone kameraya ihtiyaç duyabilirim. iPhone kameradan çektiğim görüntüleri MacBook'uma atmam gerekebilir. Bunun için de yok işte Drive'a gideceğim, dosyayı yükleyeceğim, WhatsApp'a gireceğim, atacağım, kalitesi düşecek veya farklı uygulamalar kullanacağım falan, bunların hiçbirine gerek yok. Direkt olarak AirDrop'la istediğim medyayı, istediğim her şeyi bilgisayarıma dosyalar dahil aktarabiliyorum. Yani bu cihazların hepsi birbirleriyle iletişim halindeler. Evet, şimdi cihazların fiyatlarından bahsedeyim ve hangisini almalısınız onu anlatayım. Bahsedeceğimiz fiyatların hepsi 13 inç modelleri, sadece aralarında eşit olması için M1'de 16 GB fiyatlandırmasıyla sizlere anlatacağım. Şu anda M1 MacBook Air'in fiyatı 34.479 TL. M4'ün satışa çıkmasıyla birlikte M2 ile M1'in arasındaki fiyat farkı neredeyse 1000 liraya kadar geriledi. Şu anda M2 MacBook Air'in fiyatı 35.449 TL. Dediğim gibi aralarında sadece 1000 lira fiyat farkı var. Yani şu anda aslında bakınca en alınmaması gereken cihaz M1 MacBook Air. M3 ile M2'nin arasında aşağı yukarı 5000 lira fiyat farkı var. Şu anda M3'ün fiyatı 40.952 TL. Şu anda M2 ile M3'ün arasında gidip geliyorum. Yani 5000 lira fiyat farkı gerçekten verilir mi? Sizler için render almak çok ama çok önemliyse ve dakikalar kazanmanız gerekiyorsa M3 belki alınabilir ama şimdi bunu düşününce de M3 ile de M4 arasında çok bir fiyat farkı yok. M4 MacBook Air ise bu tüm cihazlar arasından tek Apple mağazasında satışta olan bilgisayar ve fiyatı şu anda 49.999 TL. M1 ile aralarında 15.000 lira fiyat farkı var. Verilir mi? Direkt 15.000 lira düşününce evet, gerçekten verilebilir. M3 ile de aralarında yaklaşık 9.000 lira gibi bir fark var. Yani o 9.000 liraya değer mi? Ben gerçekten değeceğini düşünüyorum. Çünkü aralarındaki yine en güçlü bilgisayar bu ve yani yüksek ihtimalle seneye de M5 MacBook Air çıktığı zaman kesinlikle M5 MacBook Air almanın daha mantıklı olduğunu da göreceğiz. Yani bu her zaman telefonlarda da olduğu gibi Apple bir şekilde sürekli kendini geliştirerek insanları gerçekten yeni nesil cihazlara satın aldırmaya sürüklüyor. Ancak şu anda dediğim gibi günlük kullanım için ve yine render almak için de M2, M3, M1 yine gayet iyi. Ama üstün bir performans almak istiyorsanız M4 MacBook Air'i tercih edebilirsiniz. Yani bütçe dostu ve temel kullanım için bir şey arıyorsanız M2 hala aralarındaki en mantıklı seçim. Ayrıca bir editörseniz ve direkt olarak MacBook'a geçiş yapmak istiyorsanız aralarından M2 mi, M3 mi, M1 mi, M4'ü mü tercih etmelisiniz? Kesinlikle gözünüzü kapatarak M4 alın. Peki gariban M1 kullanıcıları bu durumda ne yapacak? Bilgisayarını yükseltmeli mi? Eğer ki yoğun programlar kullanıyorsanız bilgisayarınızı yükseltmelisiniz. Şu anda M1'in ikinci elleri pil durumu iyi olanlar 25.000 liraya falan satılıyor. 20.000 liraya satanlar da var. Bunlar pil durumu kötü olanlar. Yani araya ufak eklemeler yapılarak yükseltme bence yapılabilir. Ancak günlük kullanımda kullanıyorsanız ve sadece yazılım gibi araçlarla uğraşıyorsanız, atıyorum bir Visual Studio Code kullanıyorsanız kesinlikle yükseltmenize gerek yok. Veya işte toplantılara falan giriyorsanız sizin için bu fazlasıyla yeter. Ömür boyu bile gidebilecek bir bilgisayar. Ama dediğim gibi yoğun programlarda çalışıyorsanız özellikle Adobe uygulamaları, render uygulamaları M4'e yükseltmeniz
etmeniz gerekiyor. Evet, performans tarafında videonun en başında işte Geekbench testlerini falan anlattım. Bunu bir de gözümüzle görelim. Direkt olarak canlı bir şekilde test edelim. İlk başta uygulamaları sırasıyla açalım. Hangileri daha hızlı tepkime verecek siz de direkt olarak görmüş olun. Ayrıca Adobe'da Photoshop ve Premiere Pro'nun da testini yapacağız. Premiere Pro'da 4K bir videoyu render almaya çalışacağız. Photoshop'ta da yapay zekanın bizlere nasıl hızlı tepki verdiğini görmüş olacağız. O zaman direkt olarak canlı teste geçelim. Evet, şimdi karşımızda M1 MacBook Air modeli var. Hemen ilk olarak Chrome açıyorum ve Chrome'dan fazlasıyla sekme açmaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü sekme açtım. Hemen uygulamayı kapatıyorum. Ardından Visual Studio Code, iTurn, anımsatıcılar, notlar, takvim, Outlook, Docker, Teams, After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, DaVinci Resolve, bir sürü program açtım şu anda. İlk olarak Photoshop açıldı, ardından DaVinci Resolve'un ekranı geldi ve şu anda Premiere açıldı. Ardından Illustrator geldi. After Effects bizleri hala bekletiyor. Bu arada arkadaki Docker, işte Teams, WhatsApp vesaire zaten açık. After Effects şimdi açıldı ve Crash Repair Options dedi. Gördüğünüz gibi After Effects crash verdi. Illustrator da aynı şekilde çıkmaya zorlandı hatası verdi. Şu anda açılan uygulamalar Photoshop, Premiere Pro, ardından DaVinci Resolve. Bu tarz uygulamalar şu anda rahatlıkla açıldı. Ancak dediğim gibi After Effects ve Illustrator crash verdi. İki uygulamayı da kapatıyorum. Evet, şimdi direkt olarak Premiere Pro'da bir render testi yapalım. Testi yapmak için 4K 30 FPS bir proje şablonu indirdim ve her bilgisayarda bunun testini yapacağım. Direkt olarak export kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi Preset Custom'da format H264'te. Buradan da Mesh Source dedim. Altına indim. Şu anda Hardware Encoding'de render alacağım. Bitrate Encoding'im VBR1'de ve bitrate'im de en yüksekte. Şu anda dosya boyutu yaklaşık 2 GB olarak görünüyor. Hemen export dedim ve bakalım bunun render alması ne kadar sürecek. Evet, M1 MacBook Air 1 dakikalık bir videoyu 4K'da 30 FPS'te yaklaşık 6 dakikada renderlayabildi. Şimdi Photoshop'taki yapay zeka yeteneklerine biraz bakalım. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Yapacağımız testlerde ve az önce yaptığım testte cihaz şarja hiçbir şekilde takılı değildi. Bu da haberiniz olsun. Bu da önemli bir detay. Şimdi Photoshop'u açtım. Hemen videomuzun kapağını buraya koyalım. Yapay zeka ile buraya mesela ne yapalım? Buraya bir eldiven yaptıralım hemen. Şöyle saçma bir seçim yapıyorum. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Üretken dolguya direkt olarak eldiven değil, hatta gloves yazayım. Oluştur diyorum. Bakalım kaç saniyede oluşturacak. Gördüğünüz gibi görselimizi oluşturdu. Yani M1 MacBook Air'da yapay zekaya bir şey oluşturmak aşağı yukarı bu süreleri alacak. Tabii ki ne istediğinize göre tamamen değişiklik gösterecek ama aşağı yukarı yine aynı sürelere yapay zekaya bir şeyler ürettirebileceksiniz. Şimdi direkt olarak M2'ye geçelim. Evet, şimdi M2 MacBook Air'dayız. İlk olarak az önce de yaptığım gibi Chrome'da delilercesine sekme açacağım. Şu anda istediğim kadar zorlayabiliyorum. Hemen kapatıyorum ve yine aynı şekilde bir sürü uygulamayı açacağım. Safari, Google, takvim, notlar, anımsatıcılar, ayarlar, Microsoft To Do, FaceTime, iPhone yanıtla, Photoshop, Premiere Pro. Bütün her şeyi açtım şu anda. Ve gördüğünüz gibi uygulamalar M2 MacBook Air'da herhangi bir crash vakasıyla karşılaşmadık. Ki zaten az önce crash yediğimiz uygulamalar yalnızca Illustrator ve After Effects'ti. Yani bu bilgisayarda After Effects ve Illustrator yok ama diğer uygulamalarda sıkıntısız bir şekilde ve M1 MacBook Air'a göre çok daha hızlı açıldı. Evet, az önce de yaptığım gibi Premiere Pro'yu açıyorum ve 4K'lık bir videonun renderını alıyorum. Aynı ayarlarla export alıyorum. Yine 2 GB'a tekabül etti. Hemen export dedim. Ve gördüğünüz gibi M2 MacBook Air direkt olarak 2 dakika gösterdi. Burada da M1'e kıyasla gerçekten büyük bir fark var. Evet, görmüş olduğunuz gibi M2 MacBook Air M1'e kıyasla çok daha hızlı bir şekilde render aldı. Hiç vakit kaybetmeden direkt olarak Photoshop testine geçiyorum. Görselimi yükledim. Yine buraya yapay zekayla eldiven yaptıracağım. Bunu da kabul ettim ve görmüş olduğunuz gibi eldivenimiz hazır. Photoshop tarafında yapay zeka kısmında hani açıkçası çok bir fark yarattığını söyleyemem ama kesinlikle Premiere Pro'da bariz bir fark mevcut. Şimdi direkt olarak M3'e geçelim. Evet, şimdi test yapmak için M3 MacBook Air'dayız. Yine az önce de yapmış olduğum gibi Chrome'u açıyorum ve bir sürü sekme açıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Direkt olarak uygulamayı kapatıyorum ve bir sürü uygulama açıyorum yine.
Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yaşamadan hızlı bir şekilde uygulamalar açıldı. Şimdi hepsini kapatıyorum ve Premiere Pro'da render testine geçiyorum. Evet, şimdi projeyi açtım. Direkt olarak export sayfasına geçiyorum. Az önce yaptığım ayarların hepsini yine bunda da yapıyorum. Bitrate'i en yükseğe çekiyorum ve export diyorum. Görmüş olduğunuz export süresi şu anda tahmini süre olarak M2 ile hemen hemen aynı. Evet, görmüş olduğunuz gibi M3 MacBook Air render işlemini tamamladı. Şimdi direkt olarak Premiere Pro'yu kapatıp Photoshop'a geçiyorum. Yine aynı mantıkla bir eldiven oluşturuyorum. Görmüş olduğunuz gibi eldiveni de oluşturdu. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden direkt olarak M4'e geçiyorum. Evet, şimdi aralarındaki en yeni ve en pahalı bilgisayar olan M4 MacBook Air'e geçtik. Yine aynı şekilde Chrome'u açıp bir sürü sekme açıyorum. Gayet hızlı Chrome'u kapatıyorum ve bir sürü uygulama açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi uygulamalar sorunsuz bir şekilde açıldı. Şimdi render tarafında bizlere nasıl bir performans veriyor görelim. Ve direkt olarak render'a başlıyorum. Şu anda görünene göre en kısa bize tahmini render süresini veren M4 MacBook Air oldu. Gördüğünüz gibi şu anda 2 dakika 45 saniye gözüküyor. M3'te de bu 3 dakika civarındaydı. Bakalım ne kadar sürede render alacak. Görmüş olduğunuz gibi render işlemimiz tamamlandı. Hiç vakit kaybetmeden yine Photoshop'a geçiyorum. Evet, şimdi Photoshop tarafındayız. Yine aynı eldiveni buraya yapmasını isteyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi genel olarak M4 Air hem render konusunda hem de Photoshop konusunda bana mısın demedi. Aynı şekilde uygulamaları açarken de en az zorlanan kesinlikle M4 Air'di. Fakat M2 ile M1'in arasında gerçekten büyük bir fark olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Özellikle render konusunda kesinlikle bunu hissettiriyor. Ancak M4 yine dediğim gibi aralarından en iyisi. Evet, videomuzun sonuna geldik. M1, M2, M3 ve M4'ün vermiş olduğu performanslar bu şekilde. Hangisini satın almak isterseniz artık karar tamamen size ait. O zaman farklı içeriklerde görüşmek üzere.